Siyonistlerin ABD'yi ele geçirdiğini herkes bilir. Peki bu süreç nasıl başladı? Siyonistler dünyanın en güçlü devleti ABD'ye nasıl sızdı? ABD'de hatırı sayılır bir Yahudi nüfus olsa da Siyonistler ülkede pek güçlü değildi. Hatta Yahudilerin çoğu Siyonizme karşıydı. Ta ki 1897 yılına kadar. İsviçre'de yapılan 1. Siyonist Kongre, tarihin akışını değiştiren pek çok olayın başlangıcı oldu. Filistin'de bir Yahudi devleti kurma kararı burada alındı. Siyonizm burada örgütlü hale getirildi. Dünya Siyonist Örgütü burada kuruldu. Uzun vadeli birçok Siyonist plan burada yapıldı. Bu planların gerçekleştirilmesi için kilit ülke olarak da ABD seçildi. Kongrede ayrıntılı bir şekilde en çok konuşulan konulardan biri ABD'deki Siyonist yapılanma oldu. Siyonist lider Max Norda'ya göre Siyonizmin tek umudu Amerikalı Yahudilerdi. Çünkü Filistin'de Yahudi devleti kurma gibi hukuka, insan haklarına, demokratik değerlere aykırı bir şey ancak böylesi büyük bir gücün desteğiyle mümkün olabilirdi. Yıllar sonra tarihçi Naomi Cohen'in diyeceği gibi, ABD'li Yahudiler olmasaydı İsrail 1948'de kurulamazdı. Siyonist Kongre'ye ABD'den katılan 4 kişi büyük Yahudi nüfusa sahip Amerikan şehirlerinde Siyonist faaliyetleri harekete geçirmekle görevlendirildi. Özellikle ABD'nin doğu ve orta batısında çok sayıda Siyonist topluluk kurdular. Kongreden bir yıl sonra ilk kez Amerikan Siyonistleri olarak bir konferansta bir araya geldiler ve Amerikan Siyonistleri Federasyonu'nu kurdular. 1910'lara gelindiğinde ABD'deki Siyonistlerin sayısı 20 bine yaklaşmıştı ve aralarında hedefledikleri gibi avukatlar, profesörler ve iş adamları gibi üst düzey insanlar vardı. Siyonizm henüz nispeten zayıf olduğu ve Yahudi nüfusun küçük bir bölümünü temsil ettiği emekleme döneminde bile özellikle doğu şehirlerindeki kongre üyelerinin dikkate almaya başladığı bir hareket haline geliyordu. Medyaya da çok büyük bir önem verdiler. Aşkenaz Yahudilerinin konuştuğu dil olan Yidiş basınını ele geçirdiler. 1923'e gelindiğinde biri hariç New York'taki tüm Yidiş gazeteleri Siyonistti. Bu gazeteler 1927'ye gelindiğinde 535 bin aileye ulaşıyordu. Siyonistler senatörleri ve medyayı etkileme konusunda büyük ilerlemeler kaydederken önlerine engeller de çıkmıyor değildi. Devlet görevlileri ve askerler kampanya bağışlarına bağımlı olmadıkları için yabancı bir varlık adına ülkenin birçok noktadaki unsurlarını ele geçiren Siyonizm tehdidini fark etmekte zorlanmadılar. Siyonistlere engel olmaya çalışan ilk üst düzey devlet görevlisi Dışişleri Bakanı Philander Knox'tı. 1912'de Siyonist Edebiyat Derneği destek talep etmek için hükümete başvurduğunda Knox, Siyonizmin güttüğü davayla ABD'nin bir alakası yok diyerek onları kesin bir dille geri çevirdi. Bu küçük gerilemeye rağmen Siyonistler adına aynı yıl çok önemli bir zafer kazanıldı. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, ABD'deki önemli Yahudileri Siyonist olmaya ikna etmesi için İngiliz gazeteci Yakov Dehas'ı özel olarak görevlendirerek ABD'ye göndermişti. O önemli kişilerden biri olan New Jersey valisi Woodrow Wilson'ın yakın arkadaşı avukat Louis Brandeis Siyonizme katıldı. Amerikan halkı onu ABD'deki Anayasa Mahkemesi'nde yargıçlık yaptığı için yakından tanıyor olsa da Siyonizm için yaptıklarını, Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren insanlardan biri olduğunu, İsrail'in kuruluşuna giden süreçte oynadığı rolü ve lideri olduğu gizli tarikat Perushim'i pek az insan biliyor. Brandeis, ABD Başkanı olan Wilson'ın ekonomi programının planlanmasında, ABD'nin para, finans ve bankacılık sistemini düzenleyen Federal Rezerv Sistem'in, kısaca Fed'in kurulmasında da önemli bir rol oynadı. Siyonizmin ABD içinde güven kazanması için Brandeis gibi ülkedeki Siyonist liderlerin toplumun önde gelen entelektüelleri arasından seçilmesine önem gösterildi. Siyonist örgütün Avrupa'daki merkezi bunun için isim çalıştı. Bazı başka özellikleri nedeniyle Siyonizmin lider kadrosuna seçilenler de akademide yükseltildi. Bunlardan biri de Brandeis'in lideri olduğu Siyonist yeraltı örgüt Perushim'in kurucusu Horace Kellen'dı. Kendisi ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın Princeton Üniversitesi rektörü olduğu dönemde üniversitede işe başladı. Kellen, kültürel çoğulculuk kavramının fikir babası olarak görülen, derslerde okutulan birisi. Ama sadece bu bilgi bile ironik bir şekilde onun akademik hayatının bir düzmece olduğunu gösteren bir çelişki. ABD'deki insanların tektipleştirilmemesi gerektiğini savunan, Amerikalıların sahip olduğu kültürel farklılıkları koruması gerektiğini düşünen birisi, aynı zamanda Siyonizm gibi ırkçı, Yahudi olmayanları insan olarak bile görmeyen, onlara her türlü şiddeti meşru sayan bir ideoloji için militer bir tarikat kurmuş birisi. Kellen'la benzer bir şekilde Brandeis'in sağ kolu Felix Frankfurter'ın da akademiye girişi bir hayli ilginç.
Brandeis perişüm örgütü için genelde Harvard Üniversitesi'nden hırslı ve genç erkekleri topluyordu. Çünkü Harvardlıların genelde profesyonel arayışları için ülkenin dört bir yanına giden, Siyonizme ilgili, gizli örgütlenmeye ve kardeşlik düzenindeki yapılanmalara hevesli Yahudiler olduğunu tespit etmişti. Frankfurter'da 1914 yılında Harvard Üniversitesi'nde işe başladı. Bunu sağlayan şey Brandeis'in ricasıyla Yahudi finansör Jacob Schiff'in üniversiteye bağışta bulunması, bu bağışın karşılığında Harvard'ın da yeni bir pozisyon açması ve o pozisyona Frankfurter'ın alınması oldu. Perushim, olayların gidişatını sessiz bir şekilde değiştirmeye çalışan gizli bir entelektüel gerilla örgütü. Brandeis, Perushim'i özel bir kadro olarak, çeşitli görevler için bir insan gücü havuzu olarak kullanıyordu. Burası örgütlenmeye başlayan Amerikan Siyonist hareketinin liderlerini yetiştiren bir okuldu. Bu okula katılan herkes bir törenle üyeliğe kabul ediliyor, örgüte itaat edeceklerine ve onu gizli tutacaklarına dair belli bir yemini okuduktan sonra dahil oluyorlardı. O yemin metninden bir kısmı okuyalım. Amacımız gerçekleşene kadar aile, okul, ülke bağından daha değerli olarak göreceğimiz bu kardeşliğe ait olacağız. Bu kardeşliğe girerek Siyon ordusuna kendini adamış bir asker olacağız. Yemin metninden de anlaşılacağı üzere Perushim, Siyonizm için her şeyi yapmayı göze almış, fedailer yetiştirmeyi amaçlayan bir örgüttü. Çalışma mantığı da şu şekildeydi. Örgüt üyeleri ilk olarak toplumun birçok kesiminden nüfuzlu kişilerle dostane ilişkiler kurarlar ki bunu yapabilmeleri için özel olarak seçilir ve eğitilirlerdi. Ardından Siyonizme hizmet edecek kararların alınması için hükümet mercileri herhangi bir aksiyon almadan çok daha önce onlara eylem önerileriyle gelirler. İşte böyle bir örgütün lideri 1916'da ABD Başkanı Wilson tarafından yüksek mahkeme yargıçlığına atandı. Böylece Brandeis resmiyetteki diğer tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Gizli olmayan birçok sivil kuruluşun da içindeydi ki bunların en önemlisi Almanya'dan ABD'ye taşınan Uluslararası Siyonist Merkez Ofisi'nin başkanlığıydı. Bırakmak zorunda kaldığı, gidemediği yerleri Felix Frankfurter aracılığıyla yönetirken ABD'nin en üst mahkemesinin, Yüce Mahkemenin odalarında sessizce günlük raporlar almaya, Siyonizmi yönetmeye devam etti. Bu arada dikkat çekmemek için Frankfurter'ı da mahkemede asistanı olarak işe aldı. Kendisine mahkeme bütçesinden maaş bağlattığı yıllar sonra ortaya çıkınca ABD medyasında gündem olmuştu. 1939 yılına geldiğimizde ABD Başkanı Roosevelt, tıpkı önceki başkan Wilson'la Brandeis arasındakine benzer bir ilişkiye sahip olduğu Frankfurter'ı Brandeis'in bıraktığı yargıçlık koltuğuna oturttu. Böylece Siyonistlerin ABD devletine sızması da kesintiye uğramamış oldu. Tarihçi Bruce Allen Murphy bu organizasyonu ABD'ye karşı yapılan bir Haçlı Seferi olarak nitelendiriyor. Siyonizmin kurucusu Theodore Herzl'ın özel adam göndererek Siyonist yaptığı ABD Başkanı'nın arkadaşı Brandeis ve onun sağ kolu Frankfurter, ABD devletini en tepeden, ülkenin en yetkili mahkemesinden girerek Siyonistlerin yeni merkezine, Filistin'den önce işgal etmeleri gereken ülkeye, yani ABD'ye işte böyle sızdı. Siyonistler ABD devlet mekanizmasını ve vatandaşlarının vergilerini çıkarları için kullanmaktan çekinmediler. Adeta bir paralel devlet yapılanması oluşturup ABD'nin sahip olduğu süper güçleri kendi emellerine alet ettiler. Filistin'i ABD'den aldıkları bu güçle işgal ettiler.